Endonezya, tempur generasi kelima KAN dan 5. juga nesil dalam Kaan Milli Muharip Uçak kapal projesinde de yer almak istiyor ve aynı şekilde denizaltı projesinde Presiden Türk Erdogan savunma endüstrisiyle birlikte yer almak isteriz. Bundan istifade etmek isteriz. Bu anlamda fikir teatisinde bulunduk tabii ki de aynı şekilde jeopolitik konularda Türk havacılık ve uzay sanayi, uluslararası stratejik bir başarıya imza attı. Endonezya'daki Indo Defense 2025 fuarında Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen milli muharip uçak Kaan'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma sağlandı. 48 adet Kaan 5. nesil savaş uçağı Endonezya'ya teslim edilecek. 11 Haziran tarihinde Jakarta'da gerçekleştirilen imza törenine Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Syafri Siamsoettin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihat Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şuay Alpay ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı. Atılan imzalar kapsamında 48 adetlik milli muharip uçak Kaan'ın teslimatı 120 ay içerisinde gerçekleşecek. Teslim edilecek Kaan uçaklarında ise milli imkanlarla üretilecek motor yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi. Milli muharip uçağımız Kaan ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum. Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet Kaan, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. Kaan'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve milli savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere Kaan'ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise yaptığı açıklamada, Kaan'ın Endonezya'ya ihracatına yönelik ilk resmi adım, Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto'nun huzurunda atıldı. TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Endonezya'nın seçkin savunma sanayi firmalarıyla yürütülecek bu proje, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik işbirliğinin en somut örneklerinden biri olacak. Bir zamanlar göğe bakıp bir gün bizim de uçağımız olacak diyen ecdadın duası, mühendislerimizin aklıyla, milletimizin kararlılığıyla birleştiği ifadelerini kullandı. TUSAŞ CEO'su Mehmet Demiroğlu ise anlaşmayı rekor ihracat sözleşmesi olarak nitelendirirken Türkiye, savunma sanayindeki yükselişini şimdi gökyüzünün ötesine taşıyor. Bu imzayla birlikte Türkiye artık dost ve müttefik ülkelerinde güven kaynağı oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yapılan her teslimat teknolojide, üretimde ve stratejik ortaklıkta Türkiye'nin imzasını taşıyan bir güven belgesine dönüşüyor. Dün başkalarının çizdiği rotaları izliyorduk. Bugün biz rotalar çiziyor, yollar açıyor, ufuklar belirliyoruz. Kaan'ın yükselişi Türkiye'nin küresel ölçekteki vizyonunun, özgüveninin ve mühendislik gücünün yükselişidir. Artık gökyüzüyle sınırlı değiliz, çünkü bizim rotamız geleceğin kendisidir dedi. Bu anlaşma, sadece milli muharip uçak Kaan'ın teslimatını değil, Endonezya'ya havacılık alanında teknoloji transferini de kapsayacak. Türkiye ve Endonezya gerçekleştireceği stratejik işbirliğiyle bilgi paylaşımını ve yerel kabiliyetlerin geliştirilmesini de hedefleyecek. Öte yandan anlaşmayla birlikte Kaan'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden yararlanılacak. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılan Kaan Geliştirilmesi Projesi'nde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ana yüklenici konumundadır.
Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki kazanılacak kabiliyetlerle Türkiye, dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini almıştır. 5. nesil çok rollü savaş uçağı olan Kaan, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk havacılık uzay sanayinin yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu Kaan, sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleriyle tam bir savaşçı rolünde karşımıza çıkmaktadır. Kaan söz konusu üstün hava hakimiyetini, yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş kabiliyeti, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücüyle sağlamaktadır. Kaan'ın kokpiti, insansız savaş araçları, İHA ve SİHA'lara da komuta edecek şekilde tasarlandığından bu yönüyle sadece bir avcı bombardıman uçağı değil, aynı zamanda komuta kontrol uçağı olarak da değerlendirilebilir. Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı olan ve insansız muharebelere de girebilecek olan Kaan, bünyesindeki süper seyir, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi yeteneklerle 5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahiptir. Ocak 2023'te gerçekleştirilen bir basın toplantısında, Milli Muharip Uçak Kaan projesi kapsamında uçağın yapısının ön kokpit, orta gövde, kanatlar ve kuyruk olmak kaydıyla 4 ana bölüm üzerinde kurulduğu açıklanmıştır. Uçağın ön kokpit bölümünde yüksek dayanıklılık ve hafiflik sağlayan 7050 ve 77450 serisi alüminyum alaşımlar kullanılmıştır. Orta gövde bölümünde, titanyum imalat tercih edilerek yapısal bütünlük ve dayanıklılık artırılmıştır. Ayrıca, uçağın dış kaplama malzemeleri ve hava alık girişleri, hafiflik ve aerodinamik verimlilik sağlamak amacıyla kompozit malzemelerden üretilmiştir. Bu malzeme seçimleri, uçağın performansını optimize ederken ağırlık tasarrufu sağlamayı amaçlamaktadır ve uçağın çeşitli operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Yapılan açıklamaya göre Kaan'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Uçaklar, Türkiye'de üretilecek ve ihraç edilecek. Görgün, sözleşme hakkında açıklamasında projenin TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Endonezya'nın seçkin savunma sanayi firmalarıyla yürütüleceğini söylerken ortak üretim ve teknoloji paylaşımı vurgusu yaptı. Aynı zamanda 48 adet Kaan'ın 120 ay, yani 2035'e kadar teslim edileceği açıklandı. Teslim edilecek Kaan uçaklarında ise milli imkanlarla üretilecek motor yer alacak. Bu motorun halihazırda geliştirilmekte olunan Tİ-TF35000 motoru olması bekleniyor.
Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.